أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have come here tonight to remember three great personalities in this month of Sha'ban. We know that these were three great men who attained the highest status, and because of this high status we are remembering them today. So in these first few days of Sha'ban, we have the birth anniversaries of who? Imam Hussain alayhi salam, Abbas, Abu Fadhil Abbas alayhi salam, and our fourth Imam, Imam Zainul Abidin, Imam Sajjad alayhi salam. We want to discuss an aspect of each of their lives and elaborate on this aspect of their lives, and also see what we can learn in our lives from these great personalities, because each one of them possessed very important traits, and we should try to implement that within our lives and imitate those things. Bu gece buraya Allah katında en yüksek makamlara ulaşmış üç büyük insanın hayatını anmak için geldik. Şaban ayının bu ilk günlerinde İmam Hüseyin, Abu Fadhil Abbas ve İmam Sajjad aleyhisselamın doğum yıl dönümleri vardır. Her birinin sahip olduğu ve hayatımız için çok önemli olan bir yönünü tartışmak istiyoruz. So in the Quran, Allah Azza ve Jal, He gives us many examples as to what gains His pleasure and also what gains His anger. But what we need to remember is when we discuss Allah Azza wa Jal, He's not a human who changes states. For example, me, I may get angry, so my mood changes. I get angry, and at other times I get happy. And also my physical body. For example, maybe I eat too much food, my body gets bigger. This is a changeable state. Or I eat less food and my body changes. But when it comes to discussing pleasure or anger of Allah Azza wa Jal, we do not say these are comparable to the humans, because Allah Azza wa Jal, He doesn't change states. A human being may become very angry and it's hard for him to control, but we said this is a deficiency. So how do we interpret the pleasure of Allah Azza wa Jal and the anger of Allah Azza wa Jal? What we say is that the reward of Allah Azza wa Jal will be, so the pleasure of Allah Azza wa Jal is His reward. So not Allah changes states, gets happy. When He is pleased with a believer, He rewards him. And when Allah Azza wa Jal is angry with a believer, what does He do? He punishes him, because we don't say Allah Azza wa Jal goes through states. So we are humans, and because of our limitations, we have a thought process. If I want to make a decision, I have to think it through, but this doesn't apply to Allah Azza wa Jal, as He is all perfect, and He has always been all-knowing by His essence. Kur'an'da Allah bize neyin hoşnutluğunu kazandığını ve neyin öfkesine veya hoşnutsuzluğuna neden olduğunu gösteren birçok örnek verir. Şimdi Allah bir insan değildir ki değişen halleri olsun. İnsanın ruh hali ve fiziksel bedeni değişkendir. Bir insan bazen aşırı derecede öfkelenebilir ve bunu kontrol etmesi zordur. Bu Allah'a atfedilmeyecek bir eksikliktir. Bu nedenle Allah'ın hoşnutluğunu ve öfkesini yorumladığımızda Allah'ın ödülünün onun hoşnutluğu olduğunu ve öfkesinin de onun cezası olduğunu söyleriz. Çünkü Allah hal değiştirmez ve Allah'ın bir düşünme sürecine ihtiyacı yoktur. Biz insanlar sınırlılıklarımız ve cehaletimiz nedeniyle bir şeyler hakkında düşünmeye ve karar vermeye ihtiyaç duyarız. Allah'ın herhangi bir düşünce sürecine ihtiyacı yoktur. O her zaman her şeyi bilendir ve özü gereği her şeyi bilir. Repeat.
دوباره بخونم. Okay. Ben dokunmadım. Kur'an'da Allah bize neyin hoşnutluğunu kazandığını ve neyin öfkesine veya hoşnutsuzluğuna neden olduğunu gösteren birçok örnek verir. Şimdi Allah bir insan değildir ki değişen halleri olsun. İnsanın ruh hali ve fiziksel bedeni değişkendir. Bir insan bazen aşırı derecede öfkelenebilir ve bunu kontrol etmesi zordur. Bu Allah'a atfedilmeyecek bir eksikliktir. Bu nedenle Allah'ın hoşnutluğunu ve öfkesini yorumladığımızda Allah'ın ödülünün onun hoşnutluğu olduğunu ve öfkesinin de onun cezası olduğunu söyleriz. Çünkü Allah hal değiştirmez ve Allah'ın bir düşünme sürecine ihtiyacı yoktur. Biz insanlar sınırlılıklarımız ve cehaletimiz nedeniyle bir şeyler hakkında düşünmeye ve karar vermeye ihtiyaç duyarız. Allah'ın herhangi bir düşünme sürecine ihtiyacı yoktur. O her zaman her şeyi bilendir ve özü gereği her şeyi bilir. So Allah Azza wa Jal in the Holy Quran, He gives us many ways that we can gain His pleasure. And Allah Azza wa Jal in the Holy Quran, He also warns us about not to do certain things that will get His displeasure. But when Allah Azza wa Jal advises us to do something, or He He advises us or He commands us to do something, it is not for the benefit of Allah Azza wa Jal. This is for the benefit of the human being. If you are someone who sins, and you say, I'm not going to obey Allah Azza wa Jal, I'm going to do what I want, I'm going to drink alcohol, go wherever, then this will not harm Allah Azza wa Jal. Because Allah Azza wa Jal, He says in the Holy Quran, وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, that nothing can harm Allah. Nothing can harm Allah Azza wa Jal, no matter what you do. So when Allah gives us commands or tells us to act in a certain way, it is for our own benefit. Allah Kur'an'da bize rızasını nasıl kazanacağımıza dair çeşitli yollar gösterir. Ayrıca onu hoşnut etmemek için bizi birçok konuda uyarır. Allah bize bir şey tavsiye ettiğinde ya da bir şey yapmamızı emrettiğinde bu bizim yararımız içindir. Allah'ın yararı için değil. Allah'a itaat etsek de etmesek de bu Allah'a zarar vermez. Ve Allah'a hiçbir şey zarar veremez. 9. sure 39. ayette zikredilen. Dolayısıyla Allah bize emirler verdiğinde ya da belirli bir şekilde davranmamızı söylediğinde bu bizim kendi yararımız içindir. For example, any of you go to the doctor, you go to the dentist. When the dentist or the doctor give you some advice, so they say, for example, they say stop drinking so much chai, stop eating sugary and fatty foods. When the dentist or doctor tells you that, it is for your own benefit. If you go against the advice of the doctor or the dentist and you continue consuming, let's say, very sugary things or fatty foods, the dentist isn't harmed, the doctor is not harmed. It is you who has harmed yourself when you do this. You have harmed yourself because you have went against the advice. But the one giving advice is not harmed. Just like with Allah Azza wa Jal, He gives us certain commands. If you go against Him, it doesn't harm Him, but it harms yourself. Örneğin bir doktor veya diş hekimi size belirli bir yiyeceği yemeyi ve içmeyi bırakmanızı, aksi takdirde size zarar vereceğini söyler. Bu tavsiye sizin yararınızadır. Yemeği veya içmeyi bıraksanız da doktora veya diş hekimine zarar vermez. Kendinize zarar verirsiniz. Bu aynı zamanda Allah'ın bize söyledikleri için de geçerlidir. Allah bizim için en iyisini ister. Bu nedenle bize belirli şekillerde davranmamızı söylediğinde bu dünyada ve ahirette kendi yararımız içindir. Ve her şeyin yaratıcısından daha iyi kim bilebilir? So Allah tells us these commands for our own benefit. He tells us for our own benefit, and who knows better than the creator of the whole universe and everything in existence. Now we find one trait often mentioned in the Quran because we want to know how can we get the pleasure of Allah Azza wa Jal. There is one trait often mentioned which is very important. For example, Allah Azza wa Jal in chapter 22, verse 34, He says the following, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, give good news to the humble-hearted, so those who are humble. Another well-known verse, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah Azza wa Jal says in this verse, the true servants of God are those who walk in a humble way,
and when they do not express pride and arrogance. And when the ignorant ones address them, they say salama. So this is an important verse where Allah Azza wa Jal mentions the trait of humbleness. Kur'an'da sık sık bahsedilen ve çok önemli olan bir özellik vardır. Alçak gönüllü olanları müjdele. 22. sure 34. ayette zikredilir. Bir başka iyi bilinen ayet ise Allah'ın gerçek kulları alçak gönüllülükle yürüyen, kibir ve gurura kapılmayan ve cahiller kendilerine laf attığında selam diyen kimselerdir. So sometimes within our lives, we can have the negative trait of arrogance within ourselves. And we don't even realize this sometimes. That is why, for this reason, how can we detect this negative trait of character? How can I detect that I'm arrogant and I have like bad akhlaq traits? We have to refer to the narrations of the Prophet Muhammad and Ahlul Bayt alayhim salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Because they are the ones that tell us what is a negative trait of character and what is a positive trait of character. So, for example, if one never works on their traits of character and their personality, they'll constantly go downhill. And that's what we see, for example, with many people who don't follow in religion. They do not progress in their life and they think they are moral and good people. But because they have not gone to the pure source of knowledge on how do I better myself, how do I realize I have a spiritual disease, they never better themselves. So it's important to go to the narrations of the Prophet Muhammad and Ahlul Bayt alayhim salam in order for us to know what is a positive trait of character and what is a negative trait. Bazen kişiliğimizde alçak gönüllülük özelliği yokken kibir gibi olumsuz bir özelliğe sahip olabiliriz. Bu nedenle olumlu karakter özelliklerini ve olumsuz karakter özelliklerini nasıl tanımladıklarını bilmemiz için Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve Ehli Beyt'in rivayetlerini okumamız önemlidir. Eğer kişi ahlaki özelliklerini ve kişiliğini güçlendirmek için hiç çalışmazsa sürekli olarak daha aşağıya inecek ve hayatında ilerleyemeyecektir. Bunu dini inancı olmayan pek çok insanda görüyoruz. Ahlaklı ve iyi insanlar olduklarını düşünebilirler. Ancak bilgi eksiklikleri nedeniyle hatalarını tespit edemezler. For example, if one has severe pain in his body, what does he do? Let's say he's got a constant pain in his chest or some limb of his body. Naturally, he'll go to the doctor because he'll say that, okay, I have a pain, I want to identify what this is. I want to get what? A diagnosis. So when someone has this, they go to the doctor and sometimes it's too late for them. For example, someone has the stage 4 cancer, advanced cancer, and the doctor says you have a few months to live. They may have had no pain before, and when they do find out, it is too late for them. So this is about worldly diseases. But when it comes to spiritual diseases, this can be more dangerous. Because your spiritual disease, your physical disease affects you in the dunya, in this world, you've been affected by that. But the spiritual disease can affect you in the akhirah. And it can affect you in the afterlife, and you can end up being in Jahannam or Jannah. This is why it's very important. So this physical disease, we all go to the doctor for this, but what about the spiritual disease? If you do not know the narrations of Ali Muhammad alayhi salam, then you will not identify this in yourself. So physical worldly diseases, they mainly affect one in this world, but the spiritual disease is more dangerous because it can affect you in this world and what? The next world. Bu dünya hayatında biliyoruz ki eğer bir kişinin vücudunda geçmeyen şiddetli bir ağrı varsa teşhis için doktora gider. Bazıları için tehlikeli olan bir hastalığa dair hiçbir belirti göstermemeleridir. Örneğin 4. evre kanser. Bazıları bunu uzun süre belirti göstermedikten sonra öğrenir ve tedavi için artık çok geçtir. Daha tehlikeli olan ise manevi hastalıkların teşhis edilmemesidir. Ehli Beyt aleyhisselam'dan bilgi almadan kişi manevi bir hastalığı tespit edemeyebilir ve bu durum kişiyi hem bu dünyada hem de öbür dünyada etkileyebilir. Fiziksel dünyevi hastalıklar çoğunlukla kişiyi bu dünyada etkiler. So one way that we can avoid many of these spiritual diseases is by having the trait of humility. Having this one trait can push back many spiritual diseases. And this is because
it avoids, for example, Imam Kadhim alayhi salam, he says in a hadith, humility means that your behavior to people must be in the same way as you expect of their behavior. So treating others in the way that you want to be treated is one way to avoid arrogance and have the trait of humility, because Imam Kadhim, he defines it in one way in this narration. Diğer pek çok ruhsal hastalıktan kaçınmanın bir yolu da alçak gönüllülük özelliğine sahip olmaktır. Peki alçak gönüllülüğün ne olduğunu nasıl anlayabiliriz? Alçak gönüllülüğün tanımlanmasının bir yolu şu şekildedir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tevazu, insanlara karşı davranışlarınızın onların davranışlarından beklediğiniz şekilde olması gerektiği anlamına gelir. We find those who have the negative trait of arrogance, often they do not have any humility. And we find that when they speak to others, they do not care how they act towards others. They have this negative trait of arrogance, and they only care about how they can benefit themselves. What they'll do is they'll address others in a rude way, so the worst way possible. But when you speak to me, you have to speak in a good way, because they themselves have arrogance and lack humility. Imam Kadhim says, speak in a way and treat them in a way that you want to be treated. But then the arrogant one, he disregards everyone else. But when it comes to him, no, you have to speak to me in the best way possible. Genellikle kibirli ve alçak gönüllülükten yoksun kişiler başkalarını önemsemeyecek ya da başkalarına karşı nasıl davrandıklarını iki kez düşünmeyeceklerdir. Tek gerçek kaygıları kendi benlikleri ve bundan nasıl faydalanabilecekleri olacaktır. Başkalarına kaba bir şekilde hitap edebileceklerini düşünürler ama başkalarının da kendilerine en yüksek şekilde hitap etmelerini beklerler. Now a situation where one, let's say he was humble before, but he gets tested. So the situation where a person can be tested is when they get a certain type of what? Status. Now many of us, when we think about status, we think about a governmental authority, like someone becomes a ruler or a king. And then because they have that high status, they become arrogant. And, they see that they need to be treated in a very high way because of their status, and everyone else needs to be treated, let's say, lower than them. But this may be the case of those high in authority. But us brothers sitting here, we need to think smaller than this, because this can even be in examples which affect our daily life. So forget about the king or the ruler. So we defined humility. We're talking about when someone gets status. Any of us can get a higher status in this life, and that's when we can be tested whether we will act arrogantly or in a humble way. Kişinin sınandığı durumlardan biri de belli bir statüye ulaştığı zamandır. Kişi dikkatli olmadığında alçak gönüllülüğünü kaybedebilir ve kibirlenebilir. Bu örneği düşündüğümüzde aklımıza genellikle bir tür hükümet yetkisi kazananlar ya da bir ülkenin kralı veya yöneticisi olan biri gelir. Kişi böyle bir konumda olduğunda genellikle kendisini çok yüksekte görür ve kendisine en yüksek şekilde davranılmasını bekler. Ülkelerin yüksek makamlarında bulunanlar söz konusu olduğunda durum böyle olabilir. Ancak biz bundan daha da küçük düşünmeliyiz sevgili kardeşlerim. Günlük yaşamımızı etkileyebilecek örnekler üzerinde düşünmeliyiz. Speak louder, yeah? Okay. So in our everyday lives, we see that one example of when people can really be tested as to whether they're going to be arrogant or humble is when they get a position of authority. For example, in the most basic company. This person, he gets a position of authority, which is of course a blessing from Allah. Let's say you're a manager in a company or CEO or whatever it is, you have authority over people. Allah Azza wa Jalla has put you in that position. So now when you have this authority over people and you have a higher rank in the company, are you going to abuse that authority or thank Allah Azza wa Jalla and say, okay, this is a blessing from Him, and despite me having this authority, I'm going to stay humble and just with people? So this is something we can apply in our daily lives, because we know many people that we knew before. He was in a lower position, within that company gets a higher position, and now he's tested as to whether he will abuse such a status and change for the worse or the better.
Günlük hayatımızda bir otorite pozisyonu elde ettiğinde alçak gönüllü kalanları ve bu alçak gönüllülüğü kaybedip kibirlenenleri görebiliriz. İşte Allah bizi burada sınar. Başkaları üzerinde yetki sahibi olmak bir nimettir. Ama aynı zamanda bir sorumluluktur. Yaygın bir örnek birinin bir şirkette terfi almasıdır. İki kişi birlikte çalışır ve her ikisi de aynı iş seviyesindedir. Birdenbire işlerinden biri terfi eder ve yönetici olur. Tabii ki artık böyle bir pozisyona sahip olduğu için yeni sorumlulukları nedeniyle doğal olarak farklı davranacaktır. Ancak daha sonra tamamen kötü yönde değişecek olanlar da vardır. So there are examples I've heard of where someone, he knows someone, they work together, they're in the same job position. And as soon as his friend gets that promotion, the person becomes arrogant after that. Allah Azza wa Jalla, of course, gave him this blessing of authority, but he becomes arrogant. I've heard examples where we used to knew this guy, he used to speak with us, we had laughs and jokes together. As soon as he got that authority, he starts speaking down to people. He becomes arrogant and he thinks that he is better than others because of his status. So this is one way we see people tested. And it's happened many times where that person's true personality shows because what? He got a little bit of authority and then after that he becomes arrogant and then he forgets about his humbleness before that, or he thought he actually had humbleness. Eskiden tanıdıkları iyi ve alçak gönüllü insan kaybolur gider. Artık her açıdan diğerlerinden üstün olduklarını göstermeye çalıştıkları kibirli bir şekilde davranmaya başlarlar. İnsanlarla kaba bir şekilde konuşmaya başlarlar ve eski iş arkadaşlarına tepeden bakarlar. Hatta onlarla saygılı bir şekilde konuşmayı bırakırlar. Bunu bana bizzat söyleyen insanlar oldu. Birini alçak gönüllü olarak tanıyorlardı ama o kişi yetkili bir konuma geldiğinde sanki artık onu tanımıyorlardı. Tüm bunlar belli bir düzeyde otoriteye sahip oldukları içindir. This person, he forgot that it is due to Allah Azza wa Jal that he's got this authority. And he forgets why that, okay, Allah Azza wa Jal gave him this blessing, but the outcome is the same. For example, me, I went to the Antalya Museum today. I saw many real bones and skeletons of people who have passed away. All of us, no matter what wealth we had, will go, it will perish. And all of us will become a rotten corpse with the worst smell. So this person, he forgets that Allah Azza wa Jal entrusted him with this responsibility, gave him power, yet he starts acting arrogant towards people and forgets that everyone's outcome will be the same. Otoriteyi ele geçiren bu kişi, bu konuma Allah sayesinde sahip olduğunu unutur ve buna emanet edilmiş bir sorumluluk olarak bakmak yerine başkalarını küçümsemek ve gücünü kötüye kullanmak için bu konumu istismar eder. Onlar da tıpkı diğerleri gibi çürümüş bir ceset olacak ve sahip oldukları tüm servet ya da otorite yok olup gidecektir. Onlar da diğerleri gibi yargılanacaklardır. Those who refuse to be humble, they need to realize that they're becoming a loser in the dunya and the akhirah. And this will affect how people act towards them. Amir al-Mu'mineen Imam Ali alayhi salam, Asadullah al-Ghalib, he says what? He says that humility exalts you and arrogance makes you despised. If one is not humble and arrogant, you will see many people around them start to hate them. They will speak behind them. And I've seen this many times. People who are arrogant, no one likes them. They may not hear it from their ears, but people, when they speak about them, they will say, this guy, he's just an arrogant guy. He's got the most disgusting of manners. But when we say, when Imam Ali alayhi salam, he says that humility exalts you, you will be exalted, firstly what? In the sight of Allah Azza wa Jal and the eyes of the people. When you have humility, firstly, you're gaining Allah's pleasure. And secondly, people, they will like you as a person and they will praise you after your death. And they will miss you when you die. Alçak gönüllü olmayı reddedenler, öbür dünyada, bu dünyada kaybeden olduklarının farkında değillerdir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Alçak gönüllülük sizi yüceltir ve kibir sizi hor kılar. Eğer kişi alçak gönüllü değilse ve kibirli ise, insanlar arasında hor görülecektir. Kimse onlarla birlikte olmak istemeyecek, insanlar hep arkalarından konuşacaktır. Oysa imamların dediği gibi alçak gönüllü olursa, bu onların konumunu yüceltir. Allah katındaki makamları daha yüksek olacak ve insanların gözündeki makamları daha yüksek olacak. İnsanlar onları övecek
ve ölümlerinden sonra insanlar onların yasını tutacaktır. So we spoke about an arrogant manager, someone who gets that position of authority, becomes a manager, he becomes higher in the company, yet he remained humble. He didn't change how he spoke to people and act to them. Yes, he's got some authority, he's got responsibilities, but he didn't act like he is better than them. And people will remember this person and they will say, okay, he remained humble despite Allah giving him this type of authority. Kibirli bir yöneticiden bahsettik ama bir de terfi alan ama alçak gönüllü kalan birinden bahsedelim. Otorite konumu ve kişiliği nedeniyle saygı görecektir. Sadece daha yüksek bir pozisyona geldiği için değişmediği ve kibirli hale gelmediği bilinecektir. So who better to learn humbleness from than Imam Hussain alayhi salam, because it's Sha'ban, that's who we're discussing. When we learn of Imam Hussain alayhi salam and how he acted, we say that his position at that time, there was no one higher in status than him. And we learn humbleness from him. We say he was one of the leaders of the youth of paradise. We know him for his miracles, his sacrifice for Islam, his opposition to tyranny. But ultimately we can also remember his what? His humility. This is one trait we want to discuss about Imam Hussain alayhi salam. How humble he was towards people. Because usually you say, yes, he opposed tyrants such as Yazid, Lanatullah alayh, he opposed Yazid. But when it came to humility, this is something we will give an example of. Ve alçak gönüllülüğü İmam Hüseyin aleyhisselamdan daha iyi kimden öğrenebiliriz? Onun zamanında mevki ve statü olarak ondan daha yüksek hiç kimse yoktu. Biz onu cennet gençlerinin liderlerinden biri olarak tanıyoruz. Mucizeleriyle, İslam için yaptığı fedakarlıklarla, Yezid gibi zalimlere karşı muhalefetiyle tanındı. Ama nihayetinde alçak gönüllülüğüyle hatırlandı. So imagine for all of us now, imagine Imam Hussain alayhi salam, he comes to this majlis. We would think that we're not even worthy of sitting next to him. We're not even worthy of serving him, sitting on the same level as Imam Hussain alayhi salam. But subhanallah, if we see Imam alayhi salam, how did he act in his life? We will see that this is something that we need to imitate ourselves, and that he was the Hujjah of Allah on earth, yet he acted in such a humble way. The narration says that Imam Hussain alayhi salam, he passed by some poor people and they spread out a sheet of theirs, for food. So these are poor people on the ground. Imam Hussain, he passed by them and they put some bread on it. They said, "Come, O son of Rasulullah." So he folded his trousers and he ate with them. Then he recited, "Surely Allah does not love the arrogant," which is a verse of the Quran in chapter 16, 23. Then he said, "I have loved you, also love me." They said, "Yes, O Rasulullah." Then he stood up and he said, "Come back to my house." So Imam Hussain alayhi salam, he ate with these poor people on the ground. He sat with them, the Hujjah of Allah, and then he invited them to his house. İmam Hüseyin aleyhisselam, şimdi herhangi birimizin yanına gelseydi ona nasıl hizmet ederdik? Bırakın onunla aynı seviyede olmayı, kendimizi onun yanında oturmaya bile layık görmezdik. Ama imamımız harekete geçti mi? El Hüseyin bir çarşaf yaymış ve üzerine birkaç parça ekmek atmış olan bazı fakir insanların yanından geçti. Onlar, "Gel ey Resulullah'ın oğlu" deyince pantolonunu katladı ve onlarla birlikte yedi. Sonra okudu: "Şüphesiz Allah kibirlenenleri sevmez." Sonra şöyle dedi: "Ben hepinizi sevdim, siz de beni sevin." Onlar da, "Evet ey Resulullah'ın oğlu" dediler. Eve gelinceye kadar onunla birlikte ayakta durdular. Hizmetçiye, "Ne saklıyorsan yiyecek getir" dedi. So look at this status that we know, Hujjah of Allah on this earth and for the whole universe. The Hujjah of Allah, someone who's higher than all kings and all rulers, yet he sits on the floor and he eats with the poor. And we see that we live in a time where there's people who mock the poor. So of course, you can't always give to a beggar. Someone comes to you, if you give to all of them, your money might be finished after that. You don't have money for yourself. But we find that there are people who mock and insult the poor. You see some of these YouTube experiments, people, they act that they're poor, ask for money, people mock and insult them. Yet Imam Hussain alayhi salam,
He invited poor people to his house and he fed them. How many of us have done this where we invite poor people to our house and we say, come eat with us? This is something that Imam Hussain alayhi salam did, whereas we find people now that they will mock the poor, insult them, and they will not give them anything. Ehli Beyt, tevazunun mükemmel şekilde kişileştirilmesiydi. İmam kendi konumunu bilir, çünkü bunu ona Allah vermiştir. Allah'ın kainat ve tüm insanlar üzerindeki delili, fakirlerle oturup yemek yiyor. Oysa yoksullarla alay edenlerin ya da onları aşağılayanların olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Yoksullarla sadece yemek yemedi ya da oturmadı. Onları kendi evine davet etti. Herhangi birimiz bir yoksulu doyurmak için evimize getirmek gibi bir eylemde bulunduğumuzu söyleyebilir miyiz? Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. So I mentioned this example before that the brother can read it in Turkish to translate for the other brothers. But again, acting in an arrogant way towards the poor is something which contradicts the teachings of Imam Hussain alayhi salam. And one can clearly see that on many social experiments on YouTube where people act in the worst way towards poor people. Amerika gibi yerlerde YouTube'daki sosyal deneyleri açıkça görebilirsiniz. YouTuber fakirmiş gibi davranıyor ve başka biri gizli kamerayla videoyu çekiyor. Bazı insanların kendilerinden para istendiğinde verdikleri şok edici tepkileri görüyorsunuz. Sadece yardım edemeyeceklerini söylemekle kalmıyorlar, dilenciye hakaret etmeye başlıyorlar. Yoksullara karşı bu şekilde davranmak, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın öğrettikleriyle tamamen çelişir. So because it's Sha'ban, we spoke about Imam Hussain alayhi salam and we spoke about humility. But also Abu Fadhil Abbas alayhi salam, we also want to speak about his humility as well and give an example of this. So another instance of humility and an example from Abbas, Abu Fadhil Abbas, is the brother of Imam Hussain, and we see how he dedicated his life to serving Imam Hussain alayhi salam, to the extent that he did not even call him brother until his last moments. And even more than that, he would refer to Imam Hussain alayhi salam as his master. Bir başka tevazu örneğini de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi Ebu Fadhil Abbas Aleyhisselam örneğinde görüyoruz. Hayatını imama ve onun davasına hizmet etmeye nasıl adadığını görüyoruz. Son anlarına kadar ona bir kez bile kardeşim demedi. Bunun yerine ona efendim, seyyidi diye hitap ederdi. So Abbas, Abu Fadhil Abbas, he was unlike other brothers of some of the imams, like Ja'far al-Kadhab, who falsely claimed the imama because they lacked humility in accepting that their own brother was the hujjah of Allah on the earth. So we have, for example, Ja'far al-Kadhab. He claimed imama falsely when he was not an imam. Yet we see that Abu Fadhil Abbas, he sacrificed everything for the cause of Imam Hussain alayhi salam and his brother, and this is due to his own humility, not saying I am the imam claiming imam. And then we see we are in Antalya in Turkey today, remembering him for his humbleness that he had towards the imam, unlike some of the other brothers of the imams alayhim salam who falsely claimed leadership. O İmam Hasan Askeri'den aleyhisselamdan sonra imamet iddiasında bulunduğu belirtilen Cafer el-Kezzab yalancı gibi son imamların yönetimine meydan okuyan ve imamın yerine oturmak isteyen diğer bazı kardeşlerinden farklıydı. Bunun yerine zamanının imamına gönülden teslim oldu ve imam için her şeyini, hatta hayatını bile feda etti. Ve bu nedenle tüm dünyada hatırlandığını ve büyük saygı gördüğünü görüyoruz. Hatta biz onu burada Antalya şehrinde, yani Türkiye'de anıyoruz. O kadar yüksek bir mertebeye ulaşmış ki Babel Hevaic, yani ihtiyaçların karşılandığı kapı olarak biliniyor. So of course, yes, I didn't mention the point in English, but the brother mentioned Turkish about being Babel Hawa'ij, the door to one's needs.
And people refer to this as Abbas alayhi salam, they refer to him as this because of his high status. And then we find other of the Imams mentioned his status, like Imam Sajjad alayhi salam. He says about Abbas, "May Allah have mercy upon my uncle Al-Abbas. He preferred his brother to himself." So look at the humility here. "He did well and sacrificed himself for his brother until he lost his two hands for the sake of this. Thus, instead of his two hands, Allah will give him two wings, which he will fly with the angels to paradise. Just like Ja'far ibn Abi Talib in the sight of Allah is blessed, the exalted, Al-Abbas enjoys a particular rank for all the shuhada." So all the shuhada, all the shaheeds and martyrs, they will hope to have the status of Abbas alayhi salam. So because of his humility and his loyalty to the Imam, he reached such a status. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. İmam Seccat aleyhisselamın Abbas hakkında şöyle dediği rivayet edilir. Allah amcam Abbas'a rahmet etsin. O kardeşini kendisine tercih etti. İyilik yaptı ve bu uğurda iki elini kaybedene kadar kendisini kardeşi için feda etti. Böylece Allah ona iki elinin yerine Cafer bin Ebi Talip gibi cennette meleklerle birlikte uçacağı iki kanat verecektir. Aziz ve celil olan Allah'ın katında Abbas'ın öyle bir makamı vardır ki kıyamet gününde bütün şehitler onun gibi bir makama sahip olmayı umarlar. Şeyh Saduk'tan el-Hissal. So I've mentioned example of Imam Hussain alayhi salam, his humbleness, how he would sit with the poor and eat with them, invite them to his house. We found Abbas alayhi salam, his humility towards his brother and how he gained the status that all of the shuhada, all of the shaheeds and martyrs, they envy his status, of course in a good way. And then we find that because it's Sha'ban, we also want to mention Imam Sajjad alayhi salam and his humbleness. So we find that he had many of du'as and supplications to teach us how to be humble in front of Allah Azza wa Jal and to take arrogance away of us. One of these is the following. In a particular dua, he recites this where we should say the following to remain humble and away from arrogance. So the Imam says what? "I am the least of the least and the lowest of the lowest. I am even smaller than an atom." Subhanallah. This is the words of Imam Sajjad that he teaches us to also recite so that we can remain away from arrogance. Şaban ayında olduğumuz için İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın tevazu örneğinden daha bahsedelim. Dördüncü yanılmaz imamımız İmam Seccad Aleyhisselam'ın Allah'ın önünde nasıl alçak gönüllü olunabileceğini gerçekten gösterdiği çeşitli duaları vardır. Yaptığı özel bir dua aşağıdaki gibidir ve bunu kibirden uzak durmak ve alçak gönüllü kalmak için okumalıyız. Ben aşağıların en aşağısıyım ve en aşağıların en aşağısıyım. Ben bir atomdan bile daha küçüğüm. Sahife-i Seccadiye'den. So this dua reminds us that regardless of our status in this life, so let's say we said the manager, he got the promotion, he got very high status in a company. This dua from Imam Sajjad alayhi salam reminds us that in front of Allah we are smaller than an ant, because many of us see an ant on the floor, it is smaller, it is nothing compared to us. We are massive, but when it comes to the sight of Allah Azza wa Jalla in the human being, Imam Sajjad shows us in this dua that we are nothing, and this shows us that we should remain and remember to be humble. And also we find that a humble action Imam Sajjad alayhi salam did. So he recited this dua to keep himself away from arrogance and remain humble. Would him be helping the poor in Medina while doing it in private? So Imam Sajjad alayhi salam, he would cover his face and he would go to the people in Medina and give them food. And it's only after his death that people realized that this was Imam Sajjad alayhi salam who did this. So who gave us food? Who gave us this charity while covering their face? It was Imam Sajjad alayhi salam. And what we learn from this is that Allah Azza wa Jal, He loves those deeds which are done in private. Because some people just do the deeds so they can get praised by the people. There was even one guy, he took a picture giving charity and facing the camera to someone on the floor in Saudi Arabia to seem that he's humble. So it shows us that Allah Azza wa Jal, He wants pleasure, the deeds in private to gain His pleasure, not for the praise of the people. Bu dua bize bu hayattaki konumumuz ne olursa olsun
Allah katında bir karıncadan daha küçük olduğumuzu ve gerçek büyüklüğün yalnızca Allah katında olduğunu hatırlatır. Kişi kendisine alçak gönüllü olmayı hatırlattığında alçak gönüllü şeyler yapacaktır. Ve İmam Seccad'da gördüğümüz de budur. Onun Medine'de yüzünü örterek insanların evlerine yemek götürdüğü söylenir. Ancak vefat ettiğinde birçok kişi kendilerine yemek getiren o olduğunu fark etti. Yine bu alçak gönüllülüğün bir örneğidir ve bize Allah'ın kişinin özel olarak yaptığı ve insanların hoşnutluğunu ve övgüsünü değil, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu önemsediği amelleri daha çok sevdiğini öğretmenin bir yoludur. So, dear brothers and sisters, to wrap up, we say that we pray to Allah that we can all embody these traits of the Imams alayhimussalam, to make these live in ourselves and follow them in the best example. And may Allah hasten the reappearance of our 12th Imam and allow us to have the trait of humbleness and learn from these three examples that we gave tonight. Allah'a dua ediyoruz ki hepimiz imamlarımızın bu yüce hasletlerini somutlaştırabilelim ve onları en iyi şekilde örnek alabilelim. Allah 12. imamımızın zuhurunu çabuklaştırsın. We can all do dua faraj. Ve bizleri onun sadık kullarından eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli veliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi ve ala abaihi fi hadhihi as-sa'a ve fi kulli sa'a وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد